hayatımın en büyük hatasını anlatayım. Ve büyük ihtimalle sen de aynısını yapıyorsun. Yıllar önce İstanbul'da bir ev aldım. Balkonu bile olmayan küçücük bir 2+1. Apartmanın yarısı toprak sahibinindi. Diğer yarısını ise binayı yapan müteahhit satıyordu. O evi alırken aklımdaki kariyer planı tam olarak şuydu arkadaşlar. Ben iyi bir mühendisim diye düşünüyordum. Önce müdür olurum, sonra belki direktör olurum. Belki iyi bir şirkette genel müdür yardımcısı bile olabilirim. Kısacası güzel günler beni bekliyor diye düşünüyordum. Birkaç yıl dişimi sıkarım. Ondan sonra da hayalini kurduğum sitede ferah bir daireye sahip olabilirim. Faizler düşükken ve sistemin içindeyken belki de yapılabilecek en iyi plan buydu. Peki sonuç olarak ne oldu? Evet, o daire beni kiradan kurtardı. Ama o balkonsuz kutu benim hayatımın en enerjik 7 senesini de benden çalmış oldu. Geriye dönüp baktığımda asıl dehşet verici olanı işin matematiğini şu an yaptığımda görüyorum. O evi alırken ödediğim bedel tam 1,7 kilo altındı. Şu ansa o eve baktığımda sıkı durun. Ederi sadece 800 gram altın. Bize ne dediler? Ev fiyatları hep artar. En güvenli liman gayrimenkuldür. Evet, Türk lirası bazında zenginleştiğini ya da evimin değerlendiğini görüyorum. Ama gerçek değerine baktığımda, yani altın bazında, o eve gömdüğüm servetin yarıdan fazlası erimişti. Peki o 900 gramlık fark nereye gitti? Ben o 7 yıl için kime çalıştım? Modern iktisadın kurucusu Adam Smith yüzyıllar öncesinde aslında bunun adını koymuş. Şu cümleyle: toprak sahipleri hiç ekmedikleri yerleri biçmeyi severler. Gelin sömürünün adını beraber koyalım. Ben buna sistem yükü çarpanı diyorum. Ve bu formülü herkesin anlaması gerekiyor. Bir evin gerçek maliyeti, yani tuğlası, çimentosu, demiri, işçiliği bir birim diyelim. Ama siz o evin anahtarını elinize aldığınızda o toprak sahibinin aldığı %50 payı, yani bir birimi, bankanın 10 yıllık faizini, devletin vergilerini, o lokasyonun yarattığı ve sizin için belki de kaçınılmaz olan suni balonu ödersiniz. Gerçek maliyeti bir birim olan o hayata ulaşmak için tam 4 birim ödersiniz. Sisteme 4 lira haraç olarak ödersiniz. Sistem yükü çarpanınız 4'tür. Yani ben o imzayı atarken kendime bir ev almışım ve hiç tanımadığım 3 kişiye daha birer ev almışım. İşte bizim neslin yaptığı devasa hata buradaydı. Eski nesil bizden daha zeki veya üstün değil de sadece oyunu farklı oynadılar. Onlar kalabalık şekilde devlete olan arazilere gecekonduları diktiler. Sonrasında politik desteklerle oraların tapularına ve sonrasında yine politik desteklerle bir şekilde imar planları değişti ve müthiş bir zenginleşme yaşadılar. Yani toprağı kaldıraç olarak kullandılar. Bizse aynı eve sahip olmak için tam tersi o yükü ödüyoruz. Zannettik ki yabancı dil öğrenirsek, çok iyi Excel kullanırsak, bilgisayara çok hakim olursak, yazılım öğrenirsek, iyi okullarda okursak, şirketlerimizi, çalıştığımız şirketlere çok para kazandırırsak, patronlarımıza kendimizi sevdirirsek iyi maaşlar alacağız ve bu oyunu kazanacağız. Biz zekamıza çok güvendik ama yanlış tahtada satranç oynadık. Kendi zamanımızı ve beynimizi onların kurduğu bir sömürü çarkında bir pil olarak sunduk. Robotlar veya yapay zeka sizin barınma hakkınızı elinizden almıyor. Sizi fakirleştiren şey orta sınıf olarak bu sistem yükü çarpanını tek başınıza omuzlamanız. Bunu hiçbir sivil toplum veya politik güç yaratmadan yapayalnız yapmanız. Bu yüzden mesele sadece konut kredi faizlerinin düşmesini beklemek değil. Mesele bu matematiği görmek. İlerleyen videolarda bu sistem yükü çarpanının altınızdaki arabada, cebinizdeki telefonda, aldığınız maaşta ne kadar olduğunu göreceksiniz. Çıkan sonuçlar canınızı sıkacak ama uyanmanızı sağlayacak. Ben Onur. Eski sistemin yalanlarını söküp atıyoruz. Sistem B'ye hoş geldiniz.